Abi görüşürüz. Dikkat et kendine. Geldiler abla. Ne yapıyorsun lan? Gel sen de. Günaydın. Oh, büyük bir otobüs gelmiş. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Burak, right? Yes. Can we sit front? Yeah, anywhere. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, anywhere. Yeah, anywhere. Vallahi yetiştik. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Şimdi Ayşe ablayla beraberim. Bir önceki videodan hatırlıyorsanız beraber bir tur satın aldık. Nereye gidiyoruz? Hanoi'nin yakınlarında 1,5 saat sürecekmiş otobüsle oraya gidişimiz. Vietnam Savaşı'nın önemli bir noktasına aslında uğrayacağız. Yani o savaşın derinliklerini birazcık hissedebileceğimiz bir yere gidiyoruz. Tünellerin olduğu yere gidiyoruz. Chuchi tünelleri mi, Kuchi tünelleri mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Tur rehberimize sorup öğreneceğim. Aktaracağım ben sizlere. Tünellere gidiyoruz. Birazcık Vietnam Savaşı hakkında konuşacağız bu videoda. O dönemleri hatırlayacağız ve hissetmeye çalışacağız o dönemde insanlar vatanlarını nasıl savunmuşlar. O yüzden bir tur satın aldık Ayşe ablayla beraber. Bilgi vereceğim. Her şey hakkında bilgi vereceğim ama oraya bir varalım önce. 1,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Şöyle bayağı büyük bir otobüs. 27 kişilik bir tur imiş bu. Hatta bilgiyi de vereyim videonun başında. $20 biz satın aldık. Birçok yerde tur firması var yani. Kafanıza göre gelip konuşabilirsiniz. Hangisi iyi fiyat veriyorsa ona katılabilirsiniz. Aşağı yukarı fiyatlar $20, $30, $50 oluyor. $30 olan tur işte 20 kişilik, $50 olan turda daha az kişi. Yani ne kadar para verirseniz o kadar az kişi katılıyorsunuz tura. Biz en ucuzunu aldık $20. O da en kalabalık grup. Yani 27 kişilik gruba dahil olduk. Hadi bakalım umarım keyifli geçer, güzel geçer. Nasılsın Ayşe abla? İyiyim. İyi uyuyabildin mi? Güzel uyudum. Heyecanlı Evet, sabahleyin. apar topar çıktık. Normalde 10 dakika daha geç alacaklardı. Birden telefon geldi dedim hazırlanıyoruz çıkıyoruz hemen. Hemen koşturduk. Allah'tan hazırdık. Evet. Vietnam Savaşı, yakın tarihteki en kanlı ve etkisi tüm dünyada hissedilen savaşlardan bir tanesidir. Vietnamlı komünist lider Ho Chi Minh, 1946 yılında Fransızlara karşı bağımsızlık direnişini başlattı. Yıllarca süren mücadelenin sonunda 1954 yılında Fransızlar yenilgiye uğradı ve Vietnam, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olmak üzere ikiye bölündü. Kuzey Vietnam'ın komünist, Güney Vietnam'ın ABD destekli anti-komünist olduğunu hatırlatmakta fayda var. Lakin Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesi burada bitmedi. Kuzey Vietnam ile ABD destekli Güney Vietnam savaşmaya devam etti. Kuzey Vietnam'ın amacı Vietnam'ı birleştirmek ve ABD sömürgesini topraklarından def etmekti. ABD'nin amacı ise komünizmin yayılmasını engellemekti. Bu sebeple Güney Vietnam yönetimini destekledi. ABD 1965-1969 yılları arasında yüz binlerce Amerikan askerini Vietnam topraklarına gönderdi. Kuzey Vietnam'a sayısız hava saldırısı düzenledi ve hatta Vietnam'ın lojistik hatlarına zarar vermek için gizli operasyonlarla Laos ve Kamboçya'ya da sayısız hava saldırısı düzenledi. Kuzey Vietnam destekli Viet Cong gerillaları değişik savaş stratejileri, kırsal alana yayılma ve tünel sistemi ile ABD askerlerine ağır kayıplar verdirdi. Kilometrelerce uzunluktaki tüneller Vietnam Savaşı'nın simgelerinden biri oldu. Bu tünellerde mutfaklar, hastaneler, eğitim alanları ve silah depoları bulunuyor. Viet Cong gerillalarının yaşam alanları olarak tanımlanıyor. Viet Cong gerillaları gündüzleri sivil yaşama katılıp kimliklerini gizliyor, gece birer savaşçıya dönüşerek düşmana saldırıyordu. Sometimes 2 hours, sometimes 4 hours, sometimes Kuchi tünellerinin girişine geldik şimdi. Savaşa ait görüntüleri burada televizyona vermişler. Tur rehberimiz bizim adımıza biletleri aldı. Tura dahil. Şimdi buradan girişimizi yapacağız. Bayağı kalabalık var yalnız.
Oldukça fazla grup buraya ziyarete gelmiş. Buraya kendiniz de gelebilirsiniz. 125.000 dong vermeniz gerekiyor bilete. O da ne kadar yapıyor? $5 civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani tura katılmak zorunda değilsiniz. Ama tur yolculuğu size sağlıyor. İşte su veriyor. Rehber var anlatacak vesaire. Daha rahat olduğu için, herkes turla buraya geldiği için şehrin bayağı dışında kalıyor çünkü burası. 60-70 kilometre falan dışında kalıyor. O yüzden biz turu tercih ettik. Ama gelirseniz bileti gişeden alabilirsiniz. Fiyatı da 125.000 dong. O da işte $5 diyeyim. Şu an bulunduğumuz yer tam olarak Ho Chi Minh şehriyle, yani eski adıyla Saigon şehriyle Kamboçya sınırı arasında bir yerde kalıyor. Burası ormanlık alan arkadaşlar. Zamanında Amerikan güçlerine direnen Viet Cong gerillaları bu ormanda konuşlanmışlar ve buraya tüneller kurmuşlar. Şimdi biz bu tünelleri ve Viet Cong'un savaş stratejisini öğrenmeye ve yerinde görmeye geldik. Bayağı da kalabalık yalnız, ben bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmemiştim. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama çatışma sesleri vermişler arkadaşlar. O dönemi hissedebilelim diye. Şimdi şu meşhur tünele giriyorum. Viet Cong gerillaları bu tünellerde saklanıyorlar ve üzerine şu şekilde bunu alıyor. Şu an saklandım. Burası bayağı karanlık ve toz toprak, nefes almakta zorlanıyorum. Ama askerler gelince şu şekilde çıkıp saldırıyorlar. Bayağı ilginç ya. Her yer toz toprak oluyor ama o dönemin şartlarını düşündüğünüz zaman bu çok elzem bir şey. Çünkü o dönem o kadar ateşli bir mücadeleye sahne olmuş ki Cu Chi Ormanı. Yani burada binlerce insan, on binlerce insan hayatını kaybetmiş. Amerikan askerlerinin birçok tuzağa kapıldığı bir orman burası. Bunun sebebi de biraz önce girdiğim bu tarz tüneller. Viet Cong gerillaları bu tarz tüneller kazmışlar. Buranın altına, ormanın altına. Bu tüneller 250 kilometre boyunca uzanıyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Seviye seviye kazmışlar. İşte kimi böyle saklanmak için. Asker grubu mu geliyor? Benim gibi onun altına giriyor ve saklanıyor. Aniden çıkıp saldırıyor. Bunun gibi birçok tünel var. Tabii bu tüneller gerçek tüneller değilmiş. Onu rehberimiz söyledi. Çünkü gerçek tünellerde halen silahlar, o dönemden kalan mühimmatlar vesaireler olabiliyormuş. Turistleri tehlikeye atmamak adına ve tabii yaban hayatı da var burada. Turistleri tehlikeye atmamak adına ne yapıyorlar? Turistler için bu tarz alanlar oluşturmuşlar. Şimdi ben buraya girdim, gördünüz, saklandım ama bu çok ufak bir yer. Sadece hani saklanabileceğiniz kadar bir yer. Bunun gibi seviye seviye tüneller var. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Turumuzun daha henüz başındayız. O meşhur fotoğrafı burada çekiyorlar. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. İçine giriyorsunuz, kapağı kapatıyorsunuz, üzerinize yaprağı örtüyorlar ve kayıpsınız. Rehberimiz şu an bizi gerçek bir tünelin girişine getirdi. Şu an buradan içeriye girmek yasak, gördüğünüz gibi korumaya almışlar. Çok dar olduğu için ve içeride hala vahşi yaşam olduğu için yılan çıkabilir, zehirli böcek çıkabilir vesaire. O yüzden turistlerin içeriye girmesi yasak. Şurası tünelin girişi. Bayağı bir dar yalnız. Daha demin benim girdiğim tünelden daha da darmış arkadaşlar. Rehberimiz şey dedi, eğer dedi iki Viet Cong askeri o tünellerde karşı karşıya gelirse birinin geri dönmesi gerek değil mi normalde yani? Çünkü tünel dar, geçmesi gerekiyor ama onu bir şekilde çözüyorlarmış ve geri dönme olmuyormuş. Her ikisi de yoluna devam ediyormuş. Çünkü yerin altında bir yaşam kurmuşlar arkadaşlar. Şimdi yerin altında bir sürü tüneller var ve seviye seviye. İlk tünel yerin 1 metre altında. İkinci tüneller yerin 7 metre altında, yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü tünellerde yerin 10 metre altında. Yani bir yaşam var ve Viet Cong gerillaları bu tünellerde yaşıyorlar. Yani düşünün, kademe kademe 3 kademe tünel var ve Viet Cong, binlerce Viet Cong askeri gerillası bu tünellerde yaşıyorlar ve Amerikalılara karşı, Güney Vietnam'a karşı bu şekilde mücadele edebilmişler o dönemde. O yüzden zaten Vietnam Savaşı'nı kazanabildiler. Çünkü
çok farklı bir stratejiyle ilerlediler ve Amerikan askerleri, her yerde tuzaklar var. Ya şuradan asker çıkabilir, görmüyor, anladın mı? O yüzden neyle karşılaşacağını bilmiyor. Zaten çok tehlikeli bir ormanın içerisindeyiz. Vahşi yaşam var burada, zehirli canlılar var. İşte o dönem kaplan varmış vesaire vesaire derken işte bu da Vietnam Savaşı'nı, tabii farklı sebepler de var bunun içerisinde, Amerika'nın kaybetmesine sebep oluyor. Yer altındaki tünellerde yaşayan askerlerin hava alması için bir sistem yapmışlar o dönem. Şu tarz görünen her şey hava sağlıyormuş aşağıya. Şuradaki deliği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bambuların yardımıyla belli açılarda bu tünellere kadar gidiyormuş ve bu şekilde hava sağlıyorlarmış. Ama öyle bir yapması gerekiyormuş ki onu, içeriye su girmesin, işte böcek girmesin, başka şeyler girmesin. Bunu düşünerek yapmışlar ve o tarz gördüğümüz her yer aslında, mesela şu da aşağıya tünellere hava veriyor. Ve bunu sadece şöyle düşünmeyin, ya 3-4 tane tünel var gibi düşünmeyin. Dediğim gibi binlerce asker var. Bu tünellerde bir sürü insanlar kalmışlar. Bu yüzden orada bir yaşam kurmaları gerekiyor ve temiz havaya ihtiyaçları var. Bunlarla sağlamışlar. Baktığınız zaman aslında bir karınca yuvası gibi duruyor değil mi yani? Ama hava veriyor aşağı, hayat veriyor. Bu kısımda da askerlerin hangi tuzaklara nasıl yakalandığını gösteriyorlar arkadaşlar. Buraya adım attığınız an bu dönüyor ve her yerinize saplanıyor. Bu şekilde yaralanıyorsunuz. Belki de hayatınızı kaybediyorsunuz. Burada da isimleri yazıyor. Tuzakların isimleri yazıyor. Buraya bastığınız an birden saplanıyor bu kalın çivi diyeceğim ama çivi gibi de değil ya, koca koca demirler. Buraya adım attığınız an bakın şu demiri görüyorsunuz değil mi? Ayağınıza saplanıyor. O bunun içerisinde. Buraya da komple asker düşüyor. Yani düşünün, yürüdüğünüz yerde bunlardan var ve bunlardan ormanın içinde her yerde var. Ve keza şu tarz tuzaklar. Yani bastığınız her yer bu tip tuzaklarla çevrili. Bakın burada da resmetmişler zaten, görüyorsunuz değil mi? Tuzaklara düşen Amerikan askerlerini, Güney Vietnam askerlerini resmetmişler. Şu an öyle bir ormanın içerisindeyiz ki yani bunlardan belki de binlerce var ve o yüzden herkes böyle çok tedirgin yaşamış o dönemde burada. Zaten savaşın içerisindesiniz. Tedirgin olmanız gereken bir an, hayatınız söz konusu. Bir de böyle hayatınızı kaybediyorsunuz yani, hani kurşun yiyerek değil, bu tarz tuzaklara yakalanarak. Burada da sanırım mühimmat yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Maketler yapmışlar. Bu maketlerde mühimmatları nasıl yaptığını gösteriyor. Burada da gerçek fotoğraflar var. Bazen burada bomba yaparlarken patlamalar oluyormuş arkadaşlar. Bunun sebebi de yani bu insanlar profesyonel değil. Bakın burada farklı farklı bombalar da var. Bu tarz kazalara da sebep oluyormuş yani buradaki bazı hatalar. Gitgide çatışmanın olduğu alana doğru giriyoruz sanırım. Sesler artmaya başladı. Burada Kalaşnikov'la atış yapıyorlarmış. Ben de zannediyorum ki ambiyans olsun diye ortama silah sesi veriyorlar. Ben öyle zannediyorum. Meğersem gerçekten Kalaşnikov'la atış yapıyorlarmış arkada. Çocuk sıktı da bütün şarjörü sıktı. Kalaşnikov var, M1 diyor, A54 diyor. Farklı farklı silah türleriyle atış yapabiliyor musunuz? Fiyatı ne kadarmış hemen bakalım. Ulan ben de ne safım ya. Diyorum ki bunlar herhalde şey yapıyor. Ambiyans yaratmaya çalışıyor. $2. Bir kurşun $2. AK-47'nin fiyatını hepsi aynıymış. Hepsi aynı galiba. İşte 60.000 dong veriyorsunuz. 1 BSD bir
sürü şarjör herhalde. Öyle olsa gerek. Şurada silahları da göstereyim sizlere. Savaş döneminde kullanılan silahlar, işte bunlarla atış yapabiliyorsunuz. Bir yanda silah talimi yapıyorlar, diğer yanda da burada alışveriş yapıyorlar. Oradan kendinize hediyelik eşya vesaire bir şey alabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tünele bakıp çıkanlar var. 100 metre boyunca yerin altından ilerleyeceğiz şimdi. 100 metre sonra bir yerde bizim tur rehberimiz bekliyor olacak. Çok dar, havasız. Yani klostrofobisi ve astımı olanlar girmesin diyorlar. Şimdi bu tünellere gireceğiz. Şöyle Fighting Bunker yazıyor aslında. Yeraltı tünellerinin turistler için olan kısmı diyeyim. Gerçek tünellere bizi sokmuyorlar arkadaşlar. Çünkü onlar gerçekten çok dar. Her gün binlerce insan gelip burayı ziyaret ediyor. O yüzden turistler biraz daha rahat geçebilsin diye genişletmişler. Ama göreceksiniz ne kadar geniş. Baksanıza bayağı kalabalık var, o yüzden beklemek zorundayız. Hello. Bu daha girişiymiş ya. Girmeyecek misin abla? Hadi bakalım, tünele giriyoruz şimdi. Az da olsa Vietnam Savaşı'nı hissetmemiz gerekiyor ama çok karanlık ya. Işık açsam sanırım daha mantıklı olacak gibi. Yani çömelerek yürümek zorundasınız, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela dizlerimin üstüne çöktüğümde o zaman bile dik duramıyorum yani. Dizlerimin üstünde bile dik duramıyorum. Önümdeki hanım arkadaş gitsin de daha rahat video çekeyim. Ya bakın, bu genişletilmiş hali. Gerçekten bu genişletilmiş hali, o yüzden biz rahat yürüyoruz ama çömelerek yürümek zorundayız. Ona rağmen şey yani. Terledim. Bazı yerlerde şeyler var, çıkışlar var. Ama tabii ki biz tünelin sonuna kadar devam edeceğiz. Klostrofobisi olanlar, astım olanlar girmesinler. Oradan çıkış var. Yani o dönemin Viet Cong savaşçıları gerçekten vatanlarını savunmak için çok büyük mücadele vermişler. Amaçları şu: biz Vietnam'ız. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam değiliz. Biz tek bir Vietnam'ız ve ülkemizi birleştirmek istiyoruz. Bunun için savaşmışlar. Bunun için bu tarz zorluklara göğüs germişler arkadaşlar. Abi tünel bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Aha, bitirdik. Çay koymuşlar bize. Okay, I'm ready for guerrilla war. Okay, right? Okay, now we got to Çok dar ya. Çok da. O yüzden ben giremedim. Çok terledim. Avluya iki girmemişsin. Evet. Bazı yerlerde böyle emekledim. Yani Çok dar değil mi? çok dar. Ülkenin insanları küçücük olunca. Ya bir de bu genişletilmiş haliymiş. Bunun Evet. yarısından daha küçük boyuttaymış normalde. Çok büyük saygı duydum ya. Kesinlikle. Bu adamlar savaşı kazanmasına ben mi kazanayım? Of. Savaşı kazanmalarında büyük bir neden Çok. bu şey. Çok. Yeraltı mağaraları şeyleri. Şu an içinde bulunduğumuz bu tünellerden dediğim gibi yani bir sürü yerde var bu ormanın içerisinde ve şöyle ki bir tane bombalanan alan gösterdi bizim tur rehberimiz. Bir bomba atmışlar, bayağı böyle 5-6 metre çökmüş o alan. Bu sadece bir tane bombalama örneği. Amerika burada kontrolü hızlı bir şekilde eline alabilmek için her yeri bombalamış. Kuzey Vietnam'ı bombalamış, bu ormanları bombalamış ve şöyle bir strateji yürütüyor Kuzey Vietnam. Biz
buraya kolay kolay asker gönderemeyiz. Ne yapıyorlar? Laos'a geçiyorlar. Laos'tan Kamboçya'ya geçiyorlar. Kamboçya'dan bu tüneller vasıtasıyla bu Chu-Chi ormanlarının içerisine geliyorlar. Yani bu tüneller Kamboçya sınırına kadar gidiyor, 250 kilometre uzunluğunda. Sırf Ho Chi Minh ve işte askerlerini durdurabilmek için Kamboçya ve Laos'ta bombardımanlara maruz kaldı ve orada da on binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Sırf bu tünelleri kapatabilmek, Vietcong gerillalarının bu alana geçmesini engelleyebilmek için. Yani bizim bu geçtiğimiz hiçbir şey yani. 3 farklı katman kurmuşlar. Hatta şehir kurmuşlar resmen. Mutfakları var, yatacakları yer var. Suya bağlanan yer var. Bir sürü şey var yani. Alan var ki neden? Savaşı idare ettirebilsinler. Savaşa devam edebilsinler yani. Kolay değil öyle büyük kuvvetlere, güçlere karşı savaşmak. Çok ciddi fedakarlık gerekiyor ki Vietnam halkı bunu gerçekten yapmış. Ve sonunda da savaşı kazanmışlar. 1975 Kuzey Vietnam, Güney Vietnam ayrımı kalmamış artık. Ho Chi Minh 1969'da hayatını kaybediyor. Vietnam'ın birleştiğini göremiyor ama onun ideolojisi ve o kararlılığı, onun silah arkadaşları Vietnam'ı birleştiriyorlar ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Güney Vietnam'la Kuzey Vietnam birleşmiş oluyor Amerika'da ve diğer emperyalist güçler de kaybetmiş oluyor. Sıcak. Gerçekten çok sıcaktı ya. Burası da toplanma alanı ve burada yuka deneyeceğiz şimdi. Bunun sebebi de askerler bunlardan tüketiyormuş. Güney Amerika'da bolca gördük. Aslında bir patates gil diyebiliriz bunun için. Toprağın altına ekiliyor şu köklerden. Bunu çıkarıyorsunuz. Pişiriyorsunuz, haşlıyorsunuz, yiyorsunuz. So after the tunnel you get hungry, right? Arkadaş tapioka dedi, böyle şekere batırıp o şekilde yiyorlarmış. Ya yukaya çok benziyor. Ben yuka olarak bunu hatırlıyorum Güney Amerika'dan. Çokça yiyordum. Haşlıyorsunuz, yiyorsunuz. Patates gibi düşünebilirsiniz yani. Ama inanılmaz terledim ya. Çok terledim ama kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir şey ama tabii ki o kadar basık, sıcak ve dar bir alanda kalabiliyorsanız. Şunu da eklemem gerekiyor. O dönemde Vietcong gerillalarının temel besin kaynağı bu. Yani bolca yemeğe ulaşamıyorlar. Çünkü düşman burada. Rahatlıkla araziyi kullanamıyorlar. Yer altında saklanmak zorundalar. Yiyecek kısıtlı, su kısıtlı. Yani yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Bu nimet yani. Bu nimet onlar için. Ağır kayıplar veren ABD ordusu 1973'te imzalanan Paris Barış Antlaşması ile savaştan çekildi. ABD'nin savaştan çekilme sürecine gelmesindeki en büyük sebep verilen ağır kayıplara karşın Amerikan halkının tepkileri ve savaş karşıtı protestolardı. ABD'nin itibarı tüm dünyada sarsılmıştı. 1975'te Kuzey Vietnam ve Vietcong gerillaları Güney Vietnam'a bir saldırı başlattı. 30 Nisan 1975 günü Saigon düştü ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla birleşti. Turumuz bitti. Birazcık hızlı bir turdu. Böyle alelacele oradan oraya koşuşturma geçti. Yani ben de inanın ne anlattım, kurguyu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü böyle biraz bölük pörçük anlatmış da olabilirim. Kusura bakmayın, gerçekten buraya yalnız gelip gezmek gerekiyormuş. Tamam, rehberimiz güzel hikayeler anlattı. Dinlemek gayet güzeldi. Ama çok hızlı gezdiğimiz için yani bazı noktalarda ben de pek bir şey anlamadım açıkçası. Şöyle bir hikayeyle bitirdi ama. Savaşın olduğu dönemde burada yerel insanlar da var tabii ki. Şimdi hem Güney Vietnamlı askerler var hem Kuzey Vietnamlı askerler var. Burada yereller var. Askerler yerel halkın kimi desteklediğini anlamak için test yapıyormuş. Nasıl bir test? Atıyorum, yerel halk yiyecek ikram ediyor, tamam mı? Asker bölüp ona ikram ediyormuş. Diyormuş ki hani paylaşalım. Reddederse işkilleniyor, ya bunda zehir olabilir. Sonra diyormuş ki ya benim gücüm kuvvetim yerinde, hani paylaşalım. Sıkıntı yok, bak hani belimde silahım var, ben savaşa devam edeceğim. Yine reddederse anlıyormuş ki karşı tarafa çalışıyor. O yüzden böyle bir deneme şeyi yapıyorlarmış. Bunu anlattı bize turun sonunda.
Ama çok hızlı geçti tur abla ya. Ne diyorsun? Çok hızlı geçti gerçekten. Çekim yapamadık doğru dürüst. Ya hem koş 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 oraya koş onu çek oraya koş onu çek. Normalde kendimiz geçsek ben hala içerideydim yani. Ben hala ilk kısımdaydım söyleyeyim. Sindire sindire gidiyordum. Fotoğraf çekiyordum. Fotoğraf bile çekemedim ben mesela. Turlar genelde böyle oluyor aslında. Her tur böyle oluyor da biz böyle Çok hızlı gitti bu. Anlamsız bir şekilde hızlı gitti yani. şey yapmasak olurdu, güzel olurdu. Ben aslında. çok- Kendimiz gelmiş olsaydık. Katılıyorum. Daha uzun süre ve daha böyle güzel şeyler çıkartırdık. Katılıyorum. Ben mesela turla geldiğime pişman oldum açıkçası. Ve o kadar da keyif almadım turla geldiğime. Girişte burası işte. Buradan biletinizi alabiliyorsunuz 125'e. Bizim otobüs nerede? Tur rehberi nerede? Bizimkiler burada. Buradalar mı? Ha oturmuş grup. Tamam. Orada var, şurada var. Oy. Karşıda var. Turu uzatmak için bir tane restorana getirdiler bizi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada dileyen öğle yemeği yiyecek. Yarım saatlik bir mola verdik şimdi. Fiyatları göstereyim. 75.000 dong, 65.000 dong falan var. Arkasında bir şey var mı? Var tabii ki. 65.000 yani aşağı yukarı 2-3 dolara burada bir şey yiyebiliyorsunuz. İçecekler ne kadarmış? İçecekler de 1-2 dolar civarı. Şöyle fiyatları göstermiş olayım sizlere. Thank you. Turu uzatmak için genelde bu tarz aktiviteler turun başına ve sonuna konuyor. Tura başlamadan önce mesela bir tane yere gitmiştik. Orada da engelli bireyler el sanatı yapıyorlar. Farklı farklı şeyler yapıyorlar ve onları satıyorlardı. Orayı gezdik. Ufak böyle bir sergi gibi, bir atölye gibi. Şimdi de turumuzu bu yemekle bitiriyoruz. Dileyen geliyor burada yemek yiyor. Çok da pahalı değil aslında ama bahçesi güzelmiş ya. Bahçeyi göstereyim ben de sizlere. Gayet güzel. Ha, o içeride balıklar da var. Turuncu turuncu. Şehre döndük. Şimdi karnım acıktı biraz. Bir şeyler yemek istiyorum. Müslüman Mahallesi'ne gelmişiz. Aynen, burası Müslüman. Ya mahalle değil aslında, bir sokak. Sokak. Her yerde helal food yazıyor. Her yerde. Bir de benim anladığım kadarıyla, ben gitmedim ama Endonezya para birimini kullanıyorlar. Bu mahallede. Evet. Ya Malezya ya Endonezya'ydı. Malezya ringgiti galiba. Harbi mi ya? Evet, genelde satışlar onun üzerinden. Hatta şimdi görürsek bir tane gösteririz bak. Ülkede donk geçiyor ama bu mahallede Endonezya Bak ringgiti. şuraya yazmış 25 RM diye mesela. Burada. Ha, aynen şurada. Aynen. Genelde fiyatlandırmaları o şey. Bakın hem dolar cinsinden yazıyor hem Malezya parası büyük ihtimalle o. Hem de buranın para birimi donkla. Arkadaşlar Gökberk'i tanıyorsunuz. Benim Asya seyahatimi takip edenler. Selam. Hatta Azerbaycan seyahatini de takip edenler Şeki'den tanıyor Gökberk'i. Gezsek de beraberiz. Hem YouTube hem Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Selamlar. Nasıldı sence tur? O tura çok önceden gitti de onun da fikrini almak istiyorum. Sen Kuchi tünellerini Evet. beğendin mi kanka? Yani Ya, nasıldı sence? Sen de turla gittin çünkü. Turla gittim. Kendi videomda da söylüyorum. Çok aşırı turistik. Hatta Arnavutluk'taki Bankart'a birazcık benzettim. Aa evet orada da. O hissiyat kaçıyor maalesef. Ya orada halbuki çok büyük bir savaş yazılmış. Büyük bir tarihi kahramanlık var. Fakat artık o kadar iş ticaret ve turizme dönmüş ki o hissiyatı ben yakalayamadım. Bilmiyorum sen nasıl hissettin ama. Ya evet biraz öyle iş. Yani aslında müze gibi düşünüyoruz orayı. İşin o kısmına çok odaklanmamaya çalışıyorum da o kadar hızlı gezdik ki ben böyle çok şey yapamadım yani. Tat alamadım. Tat alamadın. Dokusunu hissedemedim. Benim bir enayiliğim var orada, sana da söyleyeyim Gül. Ne yaptın? Silah atıyorlar ya orada. Tamam. Ben onu şey zannettim. Ulan dedim ne güzel ortama ilk girdik, şimdi silah sesleri geliyor. Ben dedim ne güzel ortama şey vermişler, ambiyans olsun diye silah sesi vermişler. efekt vermiş. Meğerse adam orada keleşle atış yapıyormuş. Keleşle aynen. Bizim aynı askerlikteki gibi. Aynen 2,5 euroya 2,5 dolara işte bir şarjör veriyor sana. Sıkıyorsun. Bu Benim kadar. en keyif aldığım kısım orada böyle bana ilginç gelen tünele girmekti tabii. Evet kesinlikle öyle bak. Tünel kısmı ve ilk saklandığım kısmı hatırlıyorsunuz değil mi? O ikisine girince böyle oranın dokusunu hissettim. Onun dışında yani çok da bir şey anlatmadılar aslında yani. Sen evet öyle bir problem yaşamışsın bir de. Senin tur rehberi galiba anlatmadı. Ya bir iki hikaye anlattı sağ olsun, onun dışında zaten İngilizceleri de çok anlaşılmıyor ya. Evet, Bilmiyorum birazcık yani şey ben açıkçası turdan memnun kalmadım ama gittik, deneyimledik.
işin özü bu zaten. Ya memnun kalırsın ya kalmazsın. Tarihi bir yeri görmüş olduk. Evet, buraya gelince bence gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Evet. Okay. Thank you. Fark ettin mi bak, bir şey verirken müşteriye ya da para alışverişi yaparken şöyle yapıyorlar. Yani bu saygı göstergesi. Evet. Bir de bazı restoranlarda Thank you. Bak bir de parayı şöyle ikili alıp veriyor. teknoloji marketlerine falan girerken de ellerini kalplerinin üzerine götürüyorlar. Aa, sen girerken. ona dikkat etmedim hiç. Evet, ona da. Şimdi şurayı gösterebilir misin kanka? Bir göstereyim. Burada böyle renkli renkli pirinçler var. Bu renkli pirinçleri ben geçen gün görmüştüm. Bu arkadaşa da dedim ki ben yeni mideyi bozdum. Birkaç gün daha iyileşeyim. Söz dedim yiyeceğim senden. Buraya geliyor musun? Geliyorum. Dedim geleceğim ben de. Geldim, sözümüzü tuttuk. Şimdi tadına bakalım. Hazır mısın kanka? Hazırım. Yağsız, tuzsuz bir şey mi bizi bekliyor? Bence ya bunlar şekerli pirinç imiş. Şekerli pirinç. Ben kötü olacağını düşünmüyorum ama tabii merak da etmiyor değilim nasıl bir tat bizi bekliyor. Bayağı şey gibi ha. Sütlaç kıvamında yapış yapış yani. Aa, susamlı güzelmiş ha. Kokonat sütü üzerine döküyor. Bir de kokonat şey yapıyor, koyuyor. Yer fıstığı koyuyor ve şeker döküyor. Toz şeker. Bu arada pirinçlerin hepsi aynı tat. Sadece renk farklı. Şeker tadı alıyorsunuz. Ay çok güzel ya. Okay, thank you. Baba çok iyi lan. Merak ettim. Tayland'da sticky rice yedin ya kanka. Tamam. Ona benziyor biraz ama yanında mango değil de farklı şeylerle servis ediyorlar. It's very nice. Yeah. So good. So good. Gerçekten bayağı lezzetliymiş ya. Bayağı güzel bir lezzet. Çok beğendim. Ben bundan gelip geçerken yerim. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Tünelleri gezdik. Birazcık Vietnam Savaşı'na değinmek istedim. Dilim döndüğünce anlattım. Turdan memnun kalmadım. Siz artık bir düşünün bakın. İster tur ister kendi başınıza. O artık sizin kararınıza kalacak buraya gelenler için. Ya, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım umarım. İlginç bir video olmuştur. Gezsek'le beraberiz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Eyvallah. Abone olmayı unutmayın. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Bu büyük dert ama keyifli ya. Çarpmadıkları sürece keyifli. Şöyle dalarsak.